Ben bugün daha çok yönlendireceğim. Tamam şefim, güveniyoruz sana şefim. Ama böyle çırpmak yok yani Servet şefim. Şefim ben alkışlıyorum ama protesto alkışı bu şefim. Ocak handikapından dolayı çok zorlu mücadeleler veriyoruz. Bize 5 mi verdiler? Evet aşkım. Hadi yiyelim hadi. Selam millet. Herkese merhaba. Merhabalar. Bir pazar eğlencesi daha gene MasterChef Şengiller olarak ekranlardayız. Osman ve Gizem şefimizden aldığımız talimatlarla bilmediğimiz bir yemek yapacağız. Dünya mutfağına girdik. Kore'ye gidiyoruz Kore'ye. Kore usulü Kore yumurta usulü yapıyoruz. Değil aslında biraz Türk usulü oldu. Onu da. Kore usulü yumurta yapıyoruz. Onu Türk tatlarıyla tabii ki de şekillendiriyoruz. Geçen yarışmada çok kötüydük, bu sefer iddialıyız. Evet. Bu sefer çok sık hazırlandık. Yemeği biz de bilmiyoruz çünkü biz de hiç yapmadık. Tarifi biliyoruz da bizim için de ilk olacak. Yok ama ben bir Güney Kore gezimde yemiştim aslında o seyahatimde ama o zaman Gizem yoktu yanımda ama ben ona işte şimdi yedireceğim yani. Gizem. Tamam. Bir de yapalım bakalım. Görelim nasıl olacak. Tamam hadi başlayalım. Hadi bol şans. Kolay gelsin. Anlatın. Anlatın bakalım. Hadi başlıyoruz. Şimdi 3 tane yumurtanız var değil mi? Var. Tamam. Sarısıyla beyazını ayırıyorsunuz ama sarısını sakın atmayın. Sarısı bize lazım olacak. Öncelikle sarıyla beyazı ayırın. Beyazı bir tane çırpma kabının içerisine koyun. Çünkü ondan gene böyle krem şanti gibi köpük oluşturacağız. Beyazı çırpma kabının içerisine koyun. Sarıları kesinlikle atmayın. Sarılar lazım. Tamam. Biz ama sarı renge karşıyız şefim. Bu işlemi sana yaptırırdım ama risk yapmak istemiyorum. Ayırdıysak haber verelim, devamını söyleyeceğim. Bizde bu işlemleri Gizem Şef yapıyor. Ben bugün daha çok yönlendireceğim. Ocağına güvenmeyen varsa mesela biz aslında şu anda bizim bir negatifliğimiz mevcut. Çok güzel ayırmışsın babacığım, tebrikler. Bu aslında gazlı ocakta yani alevin çıktığı yerde daha iyi oluyor. Bizimkisi elektrikli olduğu için biz şimdiden açacağız. Ama sizlerinki hep gazlı ocak olduğu için aceleniz yok. Yani yanlış anlamayın, ben önceden ısıtıyorum da siz ısıtmıyorsunuz diye bir şey yok. Tamam şefim, güveniyoruz sana şefim. Beyazı ayırmışsınız çırpma kabına. O beyazın içerisine bir tatlı kaşığı tepeleme toz şeker ve gene bir o oranda size kalmış tuz ilave edip onu mikserle, blenderla neyin varsa artık çırpıp böyle köpük kıvamına getiriyorsun. Kaba o kadar yapışacak ki ters çevirdiğin zaman dökülmeyecek. Tamam. Şefim 3 yumurtaydı değil mi şefim? 3 yumurtanın beyazı, bir tepeleme tatlı kaşığı toz şeker, bir o kadar da biraz daha az tuz. Evet aşkım. Nerede şekerimiz, tuzumuz? Şimdi tuzumuz orada. Evet. Yerini biliyorsun. Tatlı kaşığı nerede? Yemek kaşığı mı dedi, tatlı kaşığı mı dedi? Tatlı kaşığı dedi. Tepeleme tuzu koyuyorum şu an. Tamam. Evet. Şekerimizi de getirdim. Enfes olur. Enfes. Tamam da olmadı mı? Ters çevir baba. Ya ama Hayır, tam ters çevir. kayabilir yine de kaygan sakal. Eğer dökülmüyorsa olmuştur. Dansing olmadı mı? Bizimki daha olmadı. Bunun bu püf noktası. Çevirdiği zaman dökülmemesi lazım. Devam et güzel. Şefim! Bakın. Ters çevir. Tamam düşüreceksin şimdi. Evet başka? Hadi şefim hadi. Duymuyorlar bence bizi. Evet, gördüğümüz gibi akmıyor, kaymıyor, hiçbir şey olmuyor. Evet şimdi. Şefim gördük, tamam gördük. Devam. Enerjimizi bozma şefim, enerjimizi. Şimdi biliyorsunuz biz genellikle sıfır atıklara dikkat ediyoruz. O yüzden de burada gene ayırdığımız yumurtanın sarısını içine ekliyoruz. Spatula yardımıyla ama böyle çırpmak yok yani Servet şefim.
Geçenki videodan hatırlıyorum, o yüzden söyledim. Dışarıdan böyle dıştan içe doğru yavaş yavaş. Beyazına mı katıyoruz? Aa, bir dakika. Eklediniz mi sarıları? Hayır. Hayır. Tamam, eklemeyin çünkü Türk Kore usulü yumurtaya Türk usulü etkinlik şeyler hava katacaktık ya. O yüzden şimdi şeye geçelim. Sucuk, kaşar, peynir bir şeylerimiz var değil mi? Peynirli biberimiz falan. İsteğe göre. Tamam, isteğinize göre iç kısmını kendiniz şekillendirin. Sucuk ve biber kullanıyoruz biz. Sucukla biberi bir tane tavada şöyle biraz döndürün, biraz pişsin. Jülyen şeklinde mi? O tamamen senin zevkine kalmış, nasıl istiyorsan. Biz mesela bir sucuğu yuvarlak kesip onu dörde keseceğiz. Havaya yağmalıyoruz değil mi? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Kaşarı da koyacak mıyız? Şimdi Hayır. şimdi değil. Sadece sucukla biberi kızaracak olan şeyleri ayarlayın. Kime gösteriyorsun? O ne ya? Kullandığımız malzemeler. İşlem bu kadar. İşlem bu kadar. Ne oldu? Nasıl gidiyor, nasıl? Her şey yolunda mı? Biber acıymış, Büşra yaktı kendini, yaktı. Bizim iç harcımız hazır olmak üzere. Sizler ne durumdasınız? Daha doğruyoruz biz. Olmak üzere. Aşkım tava. Yani şaşırmıyoruz. Her zamanki gibi çorlu arkadan geliyor. Hadi hızlanmamız lazım. Hadi. Biraz da tereyağı koyabilir miyiz? Tamamen sizin keyfinize kalmış. Ana usuller, önemli olan ana hatların bozulmaması. O bende. Geri kalan yaratıcılık sizde. Hadi acıktık ya. Biraz daha hızlı olun. Çorlu. Bak ya. Bir kere şampiyon oldunuz diye ne bu hava böyle? Ne bu hava? Evet, talimatları bekliyoruz. Bizim içimiz de tamam, gördüğünüz gibi. İstanbul görebilir miyiz acaba içinizi? Bir bakar mısın aşkım içlerine nasıl olmuş? Süper. Tabii biz renkli biber kullanmayı tercih ediyoruz. Siz ama kesmiş miydiniz? Biz daha kesmedik. Hayır, biz de şimdi burada kestik zaten. Çok da pişirmeye gerek yok. Zaten tekrardan pişecek. Önemli olan çiğliği gitsin şu anda. Tamam, atıyorum aşkım tavaya. Aşkım dur. Tereyağı at. Eğer hazırsak yumurta işlemine geçiyoruz. Bir dakika. Peynirler ne zaman? Peynirler sırayla söyleyecek ya, peynirler sonra. Peynirlerle şu anda bir işimiz yok. Şimdi asıl olan kısma geçiyoruz. Şu anda Kore yumurtasının aslına geçiyoruz. Birileri yumurta mı çırpıyor acaba? Ses duyuyorum. Yok öyle bir şey. Burada hile var ama. Ama bir dakika, zaten çırpmanın bir negatif yeri de olabilir yani, bilmiyorum. Hayır. Ne oldu? İyice söndürmesin. İşte çırpayım. Daha kolay karışsın diye. Hile mi var hile mi? Şimdi yumurtalarımızın sarılarını oluşturduğumuz köpüğün içerisine ilave ediyoruz ve spatula yardımıyla narin bir şekilde dıştan içe doğru sarıyı yediriyoruz. Ama çok dikkatli olun, çok önemli bu işlem. Çırpmayın. Katlaya katlaya karıştırın. Gizem şefim, buyurun. Nasıl karıştıralım? Evet, bakın bu şekilde. Dıştan içe doğru narin bir şekilde. Nasıl? Bu şekilde. Okey. Okey, şimdi ben yemeği yapacağım. Tam benim işim o. Yani o beyaz köpük sarı renge bulanacak şimdi. Bakın burası çok önemli. Yani bu en önemli işlemlerden biri bu. Köpüğü söndürmeden sarıyı karıştırıyorsunuz. Görebilir miyiz Gizem'inkini? Göremeyebilirsiniz. Nasıl göreceksiniz?
Ha süper süper. İstanbul çok güzel gidiyor. Evet Çorluoğlu iyi gözüküyor. Evet süper gözüküyor. İstanbul'un yumurtası organik mi acaba? Evet evet. Evet tabii İstanbul organik yumurta. Babanın kümesten aldığı yumurtalar bugünkü yumurtalar. Oo, biz taze yumurtayı 1-0 nereden bulalım? öndesiniz şu an. 1-0 öndesiniz. Evet. Renginden mi anladınız? Evet. Evet. Ya kokusu geldi buraya kokusu. İstanbul, Çorlu. Yumurtayı karıştırdınız mı? Sarıyı köpükle buluşturdunuz mu? Evet, evet. Şimdi kullanmak istediğiniz tavayı ocağın üzerine koyun. Ocağı, bak en büyük göz ocağa geçin. En büyük göz ocakta kısa alın. En kısa. En büyük göz ocakta en kısa. En büyük göz ocağı en kısık ateşte koyuyorsunuz. Varsa zeytinyağı yoksa herhangi bir sıvı yağ tavanızı yağlıyorsunuz. Tavanın her yerinin yağlandığına emin olmak için bir fırça yardımıyla da şu küçük kenarları da olacak. Kenarları da her yeri yağ olması gerekiyor. Viyana'da bir problem var galiba Viyana'da. Yo, her şey yolunda. Bakın, Eyvah, eyvah. bakın köpüğü sönmedi bile. Tamam çok güzel. Bu şekilde bak tavanın kenarlarını da yağlıyorsun. En önemlisi kenarlar zaten. Yumurtanızı tavanın içerisine spatula yardımıyla köpüğü bozmadan döküyorsunuz. Köpüğe zarar vermeden. Biz ilave ettik. Kapağımızı kapatacağız. 5 dakika sonra görüşürüz. Bravo aşkım. Beklerken 5 dakika. Bakın, Şu anda bir bakın. dakikalık süre geçti. Devam olan işlemleri İstanbul ve Çorlu'ya aktaracağım. Şimdi evet Çorlu güzel. Köpüğü kaybetmediyseniz tam net göremiyorum. Harika. Şimdi ocağa koy en büyük göze. En kısık ateşe al. Üstünü kapat ve 5 dakika bekle. Şimdi dinleyin beni dinleyin şimdi. Bu 5 dakika sonracında belki 6 dakika da olabilir. Hazırladığımız iç harç var ya. İç harcı bu oluşturduğumuz tabanın yarısına dolduracağız. Onun üzerine daha sonra peynir ilaveleri, baharat ilaveleri, ne ilave etmek istiyorsan ekliyoruz. Sonra sandviç yapar gibi boş olan kısmı dolu olanın üzerine kapatacağız. Ama burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hem düzgün, narin davranıp hem kaba davranacaksın. Hem narin hem kaba nasıl oluyor dersen bu benim Güney Kore ziyaretimde yapabiliyorlardı. Bilmiyorum bakalım. Biz de bunu becerebilecek miyiz? Efendim? Bakalım sen yapabilecek misin? Ben yapabileceğimi düşünüyorum. Yaparsınız siz eminim. Ben %70 anladım yani. Şefim çok konuştu. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Efendim? Ben hiçbir şey anlamadım. Şaşırmadık. Yalnız mükemmel. Ya var ya acayip. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl kabardığını görüyorsunuz. Mükemmel oldu. Bizim de çok güzel kabardı. Hayır şimdi şefim bir şey soracağım. Bir şey soracağım şefim. Yani en kısıktaysa bir tık aç istiyorsan anne. Ama zaten bakacağız altı istediğimiz karamelizelik durumuna oluşmuş mu altı. Oluşmadıysa biraz daha bekleriz. Şefim. Şimdi 5 dakika bekliyor ya bu. Biz harç malzemesini şey yaptık hani. Kaba koyduk. Tamam elinin içerisine öksürdün ya. Elini yıkamadan işlem yapma. Az önce de öksürdüm yıkadım zaten yine yıkayacağım. Tamam. Arkadaşlar son 1 dakika. Son 1 dakika. Bizimki 5 dakika oldu. Baba 5 dakika olduysa dikkatli bir şekilde kapağı kaldır. Spatula ile yumurtanın altına bak. Böyle bir karamelize olmuş mu? Yanık değil, karamelize. Arkadaşlar bugün biraz lensler de gözümde sıkıntı yaratıyor ama çok motiveyim. Yine kazanacağız. Canım bizim de 5 dakikamız doldu. Bir bakalım mı? Bakın biz istediğimiz o karamelize kıvamını göremediğimiz için altını birazcık daha açıp tekrardan bir dakika daha pişmeye bıraktık. 5 dakika bize yeterli olmadı ama demiştik zaten ocaktan kaynaklı. 1 dakika daha ilave ediyoruz üzerine. Yalnız her zaman İstanbul önde gidiyor. Ben anlamıyorum nasıl oluyor. Bir yerde eksik mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Hayır tecrübe deniyorlar. Onlar bizim ustalarımız. Onlar bizi öğrettiler.
Hatice Şef ve Servet Şef. Onlar olmasa biz olmazdık. Bir bakın bakalım. Oo mükemmel. Şimdi onu burada marifet şunda güzelce ikiye katlayıp kabarıklığını yok etmeden nasıl yapacaksınız? Narin ve kaba. Unutma. Narin ve kaba. Şefim bak şefim. Oo süper. Şimdi dediğimi uyguluyorsunuz. Özel İzmir tulumumu tamamen el yordamıyla yapması zor. İşlem tamam. Oo mükemmel. Harika. Vallahi harika. Şimdi pişirmeye devam ediyoruz. Kenarlarını işte kapattıktan sonra kenarlarını tavanın yan tarafıyla pişireceksiniz. Yardıma geleyim mi? İhtiyacın yok mu? İstiyorsan bir spotla da... Oo süper yapıyorsun. Gizem süper yapıyor. İşte bu. Bunun için ya. Süpersin Gizem. Harika Gizem. Birazcık kaba davran. Kaba davran. Aynen bu şekilde. Evet. Aynen bu şekilde. Görüyorsunuz. Alev gelmediği için ocaktan. O zorluk yaratıyor ama. Efendim. Ya tarifin için teşekkür ederiz. Yani tadına bakmadık ama süper bir şey oldu. Ya bu ben buna var ya yani harika turistler acayip şey yapıyorlardı. Kore'de sokak lezzetlerinden bu süper. Tamam teşekkürler. İyi ki gitmişsin Kore'ye oğlum. Allah tekrardan gitmeyi hepimiz beraber gitmeyi nasip etsin. Biz Ocak handikapından dolayı çok zorlu mücadeleler veriyoruz ama yılmıyoruz. Bu işi bırakmıyoruz. Handikapımızı dezavantaj olarak değil, avantaj olarak kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu mücadeleye bir alkış istiyorum. Hayır, zaten önemli olan. Arka fona koyarız. Ve bir daha da eve çıkarsa elektrikli ocak almak yok yani. Ya. Abi ya. Şefim ben alkışlıyorum ama protesto alkışı bu şefim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar farklı lezzetler istiyorsanız, görmek istiyorsanız, aklınızda fikirleriniz varsa Büşra ve Serhat'ı takip edip onlara yorum yapabilirsiniz. Serhat ve Büşra Şen. Her zaman açığız farklı lezzetlere. Yani şimdiye kadar yaptığımız yemeklerin arasında en güzeli bu. Değişik. Başka Bakın Viyana bitirdi. Kimse bakmadı ya. Oo süpersiniz. Tabağı almışsınız bile. Çorlu ne durumda acaba? getiriyoruz biz de. Yok. Gazlı ocak önemi burada işte. Kenarı bizim kapanmadı. Bu bir gerçek yani. Şimdi normalde bunu Koreliler içine bir şey koymadan yiyorlar ama biz içini Türk ezgileriyle donattık. Ve bunu böyle kesip elinizle böyle bir bakın. Şu anda bu böyle pufuduk böyle içi sallanıyormuş gibi oluyor. Özelliği bu zaten. Onları siz uydurdunuz yani. Evet biz onu Türk ezgileriyle donattık. Normalde onu sadece köpükle yapıp ballı falan yiyebiliyorsunuz ekmek gibi. Süper. Bir ekran resmi alalım. Biraz sönük omlet olmuş gibi sizinki. Arkadaşlar biz çok iyi yakalamışız pufudikliğini. Yumurta pofidik. Yapmanızı şiddetle öneriyoruz. Bence çok güzel olmuş. Hadi yiyelim hadi. Burada elle yemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir görmek istiyorum. Elinizle de alın. O pufudiklik herkeste var mı? Oo, yumuşacık, pamuk gibi. Bak yani keşke duysanız. Keşke şu sesi, sünger sesini duysanız. Mükemmel. Mükemmel. Yani aslında içini boş bırakırsak bence tatlı sevenler için ballı güzel olabilir. Evet, bal, kaymak. Mükemmel olur. İstersen Nutella da sürelim. Evet, bakıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bizim çocuğu, Osman bizim çocuğumuz da ev yapımı çocuğu.
Ya siz bugün organikle gitmişsiniz, harika. Babam bitirdi. Bir daha yaparız anne. Bugün Kore'ye doğru uzanan yolculuğumuzda oluşturduğumuz Kore usulü yumurtayı Türk esintileriyle buluşturduk. Ve bunu 3 takım olarak da başarılı yaptığımızı düşünüyorum. Sadece bizde ocaktan dolayı kaynaklı bazı olumsuzluklar oluştu ama yılmadık. Pes etmedik. Bizi çünkü hiç kimse yolumuzdan çeviremez. O Güney Kore ziyaretinde yapmış olduğum gözlemlerimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Ve inandık. Başardık. Yaptık. Bunun neticesinde tadı da çok güzeldi. Kendimize en son oy verelim. Ama ortak kararımız İstanbul'a 10 üzerinden 10 veriyoruz. Kullandıkları malzemelerin organikliği, yumurtanın beyazının oluşturdukları köpük, karamelizenin kıvamı tamamen benim anlatımlarımla süper olarak geliştirmişler. Harika yapmışlar. Bu kadar. Yani sanki Koreli kardeşlerimin elinden çıkmışçasına olan bir görüntüyü gördüm. İstanbul'a puanımız 10. Çorlu her zamanki gibi bu Çorlu beceremiyor. Çorlu istemiyor. Yani Çorlu pişirememiş ve bunu ağızlarından kaçırdılar. Pişiremedikleri için Çorlu'ya puanım 10 üzerinden İçini 5. sanıyorum. İçini dışı okey de. Gördünüz mü? Bakın. Bilemeyeceğim artık bu yaptığınız ikinci mi, üçüncü mü onu bilemeyeceğim ama kendiniz itiraf ettiniz. O yüzden bizim puanımız 10 üzerinden 5. Kendimize 10 üzerinden kaç veriyoruz? Yani hadi 7 verelim de. 10 üzerinden 7. Bize 5 mi verdin? Evet aşkım. Size. Buyur babacığım. Bize servisimiz Hayır. En son biz konuşacağız. Ha, evet. Öyle mi? Heh. Bir dakika. Öncelikle ben konuşmak istiyorum. Söylemek istediğim şey, tavuğumuz vardı da biz mi yumurtlatmadık? Mecbur market şartlarında yumurtamızı aldık, sucuğumuzu aldık. Ama doğru, bu sizin için bir gelişme. Çünkü yumurtayı siparişte ekleyin. Dava açacağım. Migros hemen dava açacağım. Bence çok güzel oldu. Hiçbir şekilde sönmedi. Sürekli bir köpük halindeydi. O köpük asla sönmedi ve hala yaptık ama zaman geçmesine rağmen bakın hala bir iç dolgusuyla beraber pofuduk pofuduk. Ve tadına baktığımızda çok güzel. Çok farklı bir tat aldım. Hafif şekerli, hafif tuzlu bir tattı. Bu tadı tattırdığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Evet. Elinize sağlık. Evet hayatım. Biraz tuzlu olduğundan dolayı kendimizden 2 puan kırıyorum. Biraz tuzlu yapmışız. O yüzden kendimize 8 puan veriyoruz aşkım. Evet. Okey, hemfikir miyiz? Biraz tuzlu ama 8 puan. Sadece biraz tuzlu canım, o kadar. Diğer her şey mükemmeldi. Hı? Hemen kendinizden başladınız puanı. Evet. Fark etmez. Karışmayın bir puanlamaya. Ay pardon. Çünkü ona göre hesap yapıyorum şimdi kaç puan oluyor. İçinin görünmemesi lazım. Bu bir hata yani, içinin görünüyor olması. Nasıl? Kestik Kesince çünkü. öyle oluyor. Hayır, sizin kenardan da görünüyor içi. Hayır bak. Aa. Bak burası kapalı kenar. Öbür tarafta, öbür tarafta. Öbür taraf yine al. İstanbul bunu iyi başarmıştı bence. Evet. Bizim her taraf kapandı. Evet, İstanbul'a 10 puan veriyoruz değil mi aşkım? Evet hayatım. Evet. Viyana'ya da 9 puan veriyoruz. Ay biz seni çok seviyoruz. Teşekkürler. Evet. Sıra bizde mi? Evet. Yani biz de önce teşekkürle başlıyoruz Osman'a. Güzel bir yemekti, değişik bir lezzetti. Tam benim damak tadıma göreydi. Bizim de yumurta hepsi güzel oldu da yumurta biraz tuzsuz geldi bana. Aa, Evet, biraz tuzsuzdu. Deme şimdi. ama niye ki? Sucuğun tuzlu deme, itiraf et. Malzemelerle falan hepsi... Ondan sonra bir karıştırdım, baktım evet sönmedi ama çok da karışmamışız. Beyaz köpük, biraz nokta beyaz köpük kalmıştı. O sarılık tam olmadı hepsinde. Ha, biz görmedik. Onu biz görmedik tabii. Evet, Aa. söyleyeyim. Ama
rağmen mükemmeldi. O yüzden kendimize 9 veriyorum. Aa, ben hiç katılmıyorum. Yani bizimki. 9 eksik. Bir kere size oy verdikten sonra Çocuklara kıyamadığınız için öyle yapıyorsunuz. 9. Osmanlılara da yeni bir lezzetler tanıttıkları için 10 veriyorum. Serhatlara da 8 verdim. Teşekkür ediyoruz. Neyse gözümüzde zaten hep birincisiniz. Yani uzakta olmanıza rağmen böyle bir etkinlikle bizler çok mutlu oluyoruz. Teşekkürler yavrular. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz de mutlu oluyoruz. İstanbul ilk birinciliğini aldı. Biz 2 birincilikte zirvedeyiz. Çorlu'nun da bir birinciliği var galiba. bilmiyorum. Var. Hayır, İstanbul'un ikinci birinciliği bu. Değil mi? Tamam hadi Hadi iyi hoşçakalın. akşamlar. Bye bye.